Gizemli olay 23 Ağustos 1971'de İspanya'nın Belmez kasabasında yaşanmış. Rodriguez Acosta Sokak No 5'te oturan Pereira ailesinin başından ürkütücü, gizemli bir olay geçmiş ve halen açıklanamamış. Evde yaşayan Maria adındaki kadın evinin odasında otururken birdenbire mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağa doğru gider. Mutfak duvarında bazı şekiller belirdiğini görür ve endişelenmeye başlar. Maria kısa süre önce geçirmiş olduğu bir hastalıktan aldığı ilaçların etkisiyle halüsinasyon gördüğünü zanneder. Oğlu Juan ve kocası Miguel akşam eve geldiğinde yaşadığı durumu onlara anlatır. Merakla mutfağa giden Juan ve Miguel bazı şekillerin duvarda olduğunu görürler. Bir anlam veremezler. Kısa bir süre sonra şekiller gitgide insan yüzüne dönüşür. İnsan yüzü duvarlarında belirir, korkup kaçarlar. Komşularına sığınırlar. Bir süre komşularında kalırlar. Komşularıyla birlikte evi kontrole gelen aile şekillerin halen duvarda olduğunu görürler. Miguel eline aldığı sert bir cisimle duvardaki şekilleri siler. Ancak kısa bir süre içinde şekiller yeniden çıkar. Belediyeden yardım isterler ve olayı olduğu gibi anlatırlar. Belediye yetkilileri olayı titizlikle araştırmaya başlar. Uzman ekipler gelir ve duvardaki şekillerin nasıl ve neden oluştuğunu anlamak için ocağın arkasında bulunan duvarı kırarlar. Kırdıkları duvarın arkasında onları korkuya ve hayrete düşüren bir durumla karşılaşırlar. Şekillerin belirdiği duvarın arkasında bir boşluk vardır. Ortalama 1200'lü yıllara kadar eskiye dayanan ölmüş insanların iskeletleriyle karşılaşırlar. Kemikler bulurlar ve kafatası olmayan insan iskeletleri bulurlar. Kemikler ve iskeletleri oradan alıp Katolik mezarlığına defnederler ve duvarı kapatırlar. Günün sonunda bu ürkütücü olayın son bulduğunu düşündüler ve olaydan sonra ilk defa rahat bir şekilde uyudular. Düşündükleri gibi olmamıştı. Ertesi sabah uyandıklarında en başta birkaç tane olan yüz şekilleri gitgide çoğalmıştı ve daha da korkunç olan yeni çıkan yüz şekilleri ifadeleri kızgın ve sinirli bir şekilde bakıyorlardı. Juan eline bir balyoz almış, koşup bütün gücüyle duvara vurup duvarı yıkmak istemiş. Ancak görünmeyen bir güç ve varlık tarafından balyoz ile birlikte başka tarafa doğru güçlü bir şekilde fırlatılmış. Bu olay yaygın bir şekilde kasabaca bilinmiş ve merak konusu haline gelmiş. Kasabadaki paranormal olayı duyan binlerce meraklı, yerli ve yabancı turist kasabaya akın etmişler. Söylenen odur ki 2000'lik nüfusu olan kasabaya 200 bin nüfusa kadar turist gelmiş. Bölge savcısı ve polis ekipleri duruma müdahale ettiler ve kasabaya geçici bir süreliğine giriş ve çıkışları kapattılar. Görevliler ve uzmanların çalışmaları sürerken bu olayın ev halkı tarafından bir tertip olabileceğini düşündüler. Çünkü ailenin en büyük oğlu ve başka bir evde yaşayan kendi kurulu düzeni olan ressam bir oğulları vardı. Araştırmacılar evin ressam oğlundan şüphelendiler. Ekip kendilerince bu olayın sırrını çözdüğünü sandılar. Bir plan kurdular. Evdeki yüz şekillerini bir kez daha sildiler ve duvarı boyadılar. Aileyi, özellikle ressam oğullarını güvenli ve gözlem altında tutabilecekleri bir otele yerleştirdiler. Evi içeriden ve dışarıdan müdahale edilmeyecek bir şekilde kısa bir süreliğine kapatıp kilitlediler. Onlara göre bu bir oyundu, böylelikle ailenin oyununu bozacaklardı. Kilitleyip güvene aldıkları eve tekrar bakma zamanı gelmişti. Eve girdiklerinde yüz şekillerinin bir kez daha ortaya çıktığını gördüler. Ailenin bir oyunu olmadığını anladılar. Araştırmaları ve soruşturmaları derinleştirdiler. Çünkü her geçen gün duvarda beliren yüzlerin daha belirgin ve yaşça gençleştiği görülüyordu. Eve Miguel ve Juan geldiğinde yüz şekilleri kızgın ve sinirli bir ifade aldıkları ama Maria geldiğinde ise mutlu bir şekilde aldıkları gözlemlediler. Paranormal ve gizemli olayın yaşandığı evi baştan sona sıvaları sökülüp yeniden sıvanmasına, 3 ay boyunca da mühürlenmesine karar verdiler. Ev baştan sona yeniden sıvandı ve boyandı. 3 ay geçtikten sonra eve tekrar girdiler ve gördükleri karşısında endişe ve korkuya kapıldılar. Yüz şekillerinin sayısı artmıştı. Sadece duvarda beliren yüzler evin farklı yerlerinde de görünmeye başlandı. Evin tavanına kadar yüz şekilleri vardı. Bir süre sonra evin erkeği Miguel kalp yetmezliğinden dolayı evde ölmüş. Miguel'in ölümüyle birlikte duvardaki yüzler tuhaf bir şekilde güler bir hal almış.
Birkaç ay sonra Maria duvardaki yüzlere yeni bir yüzün daha eklenmiş olduğunu fark etti. Bu yüz kısa süre önce ölmüş olan kocası Mukael'in yüzüdür. Maria 85 yaşına geldiğinde hastanede tedavi edilirken ben evime dönmek istiyorum dediği için son zamanlarını huzurlu geçirmesi amacıyla evine götürülmüş ve birkaç gün sonra bu evde ölmüş. Evdeki paranormal olayın Maria'nın ölümüyle birlikte son bulacağını düşünen araştırmacılar endişe verici bir durumla daha karşılaşırlar. Eşi Mukael'in yüzünün yanında Maria'nın yüzü de duvardaki yerini almış. 1972 yılı başlarında kasabaya Madrid'den Profesör Germán de Argumaso arkadaşı Jean vilayet valisinin isteği üzerine gelmiştir. Argumaso çok tanınmış bir parapsikoloji uzmanıydı ve kendisi ilk defa İspanya'da Madrid'de Kulüp Yelmo adlı araştırma merkezindeki laboratuvarda öteki alemden gelen varlıklara ait sesleri kaydetmişti. Daha da esrarengiz bir hal alan durum var. Resmin birisi duvardan sökülüp inceleme için Valencia'daki laboratuvara gönderilince sökülen resmin yerine aynı resmin bir yenisi beliriyor ve incelemeye giden resim geri gelip yerine konacağı zaman ise yerine çıkan resim kayboluyormuş. Bütün bu araştırmaların fotoğrafı Kodak Teknik Resimler Laboratuvarı tarafından titiz bir şekilde çekilip arşivlenmiş. Bütün bu arşiv ve çalışmaları Freiburg Üniversitesi Paranormal Psikoloji Fakültesinden idare edilmiş. Çok etkilenen Bender olayı Profesör Germán'a anlattı ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek çalışmaları genişlettiler. Bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite, organik ve sentetik bileşkenler, X ışınları, ses izleme ve diyagram deneyleri, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resimleri çekip ve araştırmalar gibi muhtelif şekil ve her türlü gerekli inceleme yapılmaya başlandı. Resimlere ilave olarak çeşitli insan sesleri de duymuşlardı. Profesör Bender tarafından kayda alınmış ve bazılarında karşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuş. Evde geçen bir diyalog örneği ise şöyledir. Önüne gelen erkekle gidiyor. Burada başladı. Dikkat! Germán mutfak zeminindeki sıvayı kazıyor. Daha derine gömmeye devam ediyorum. Bu ses kaydının laboratuvarda yapılan incelemelerinde başka bir sesin daha olduğunu fark etmişler. Konuşan varlıklardan biri ötekine şöyle diyormuş. Maria, beni kurtar. Burayı terk etmek istiyorum. Bazı bilim insanları ve araştırmacılar bu olayların evin hanımı Maria'nın etrafa yaydığı psikokinetik enerji neticesinde meydana geldiğini, bazıları ise daha önce orada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemdeki ruhlarının bir tezahürü ve isyanı olduğunu düşünüyorlar. Sonuç olarak bu olayların tamamen doğal bir hal aldığıdır. Yani ne bir kurgu ne de aldatmaca vardı. Araştırmacılar bu olayın 100 yılın parapsikolojik olayıdır diye tanımladılar. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.